Merhaba dostlar. Bu videoyu gecenin saat 3.30'unda çekiyorum sizler için. Global sunucularında yaklaşmakta olan bir etkinlik var. Etkinlik takvimini belki görmüşsünüzdür. Bize geldikten birkaç gün sonra zaten etkinlik geldi. Burada arkadaşlar gemi etkinliği var. İsmini tam hatırlamıyorum. Zaten bir defa geldi. 2 gün sürüyor arkadaşlar bu etkinlik. Yıldız görkemindeki grubunuz var ya, o grupta belli başlı ittifaklarla sizi torbaya koyuyor. Hepinizi bir mi koyar yoksa böler mi bilmiyorum ama beta'da şöyle oldu. Beta'da mesela bizim torbada Krallık bir, Krallık 2 ve Krallık 4 vardı yani. 3 tane server'ın ittifakları vardı. Onlarla yarıştık. Krallık 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 farklı gruplardaydı. Büyük ihtimal sizin de yıldız görkeminizde öyle bir eşleşme olacaktır. Şimdi bu eşleşmede ittifakımızı nasıl üst sıralara ya da ranka sokarız? Ben size bu konuda yararlı bir bilgi vereceğim dostlar. Gemi yenileme jetonu. Bu önemli arkadaşlar. Bunu gün içinde olabildiğince az kullanmaya çalışın. Çünkü eee, sandık sayılarından bir de kaynaklardan başka fazla bir şey vermeyecek. Bu etkinlikte size en lazım olan şey gemi yenileme jetonu olacaktır. Çünkü ne kadar yüksek seviye yani efsanevi sarı gemilerle hareket ederseniz etkinliği tamamlarsanız 2 gün boyunca ittifakınıza o kadar çok fazla puan kazandırırsınız. Ticaretten sonra bize bu jetondan bir tane veriyor. Günlük bir tane de yenileme hakkımız oluyor. Şimdi bunu bir yenileyelim. Yine sıradan verdi. Ama burada mesela özetlerine bakıyorsunuz. Güzel. Değil mi mesela? Güzel. Ben bunu almak isterdim. Böyle bir daha yenileyelim. Bunlarda ne var? Hızlandırmalar var. Bir daha yenileyelim. Tamam, bununla açılayım şimdi. Fazla şey yapmaya gerek yok. Ben de çünkü artık biriktirmeye çalışacağım. Şimdi 30 senkronize olayı var arkadaşlar burada. Ben kapattım. İlk başta geldiğinde bug'lıydı. Buraları geçelim, zaten düzelttiler burayı. Ben bildirimini yaptım. Yaptıktan sonra bir gün sonra falan düzelttiler. Burada size vermek istediğim taktik şu. Birlik kapasitesi, saldırı bonusu falan var ya arkadaşlar. %10'luk kapasiteleri falan kullanabilirsiniz bunun için. Bunları kullandıktan sonra oto senkronizasyonu açıyorsunuz. Tabii kıtalarınızı diziyorsunuz arkadaşlar. İki kıtanızı diziyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar gemiyi seçtikten sonra oto senkronizasyonu açıp mesela 140, 160, 130 artık gücünüze göre, seviyenize göre yaptıktan sonra oto senkronizasyonu kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra birliği seçiyoruz arkadaşlar. Hop, konuşlandır diyoruz buraya. Tamam. Şimdi düzelttiler mi, fixlediler mi bilmiyorum. Ben bunu bildirmedim. Bizimkileri de bildirmemesi, hani bildirmeyin dedim. E, Böyle bir olay var. Buff'ların süresi dolsa bile ertesi gün devam ediyor. Yani bizim arkadaşlar şu an 160K, 130K birliklerle, 140K birliklerle bu görevi yapmaya devam ediyorlar. Bilginiz olsun. Umarım fixlememişlerdir. Globalde de bu şekildedir. En azından güzel işinize yarar arkadaşlar. Yani sizin geminiz arkadaşlar yağma yapmak isteyen insanlara biraz engel olmuş olur. Aynı zamanda siz de kolayca diğer ittifakların gemilerini bu şekilde yağmalarsınız. İttifakınıza puanlar kazandırırsınız arkadaşlar, jeton puanları. Şimdi hemen diğer gemimize geçelim. Güzel bir gemi var. Destansı verdi. Bunları verdi. Şunlardan ziyade, hızlardan ziyade arkadaşlar süs eşyalar olan gemileri daha çok tercih etmeye çalışıyorum. Haftaya yine gelecektir. Büyük ihtimal. O yüzden bundan sonraki jetonlarımı ne yapacağım? Biriktireceğim. Denize açılıyoruz. Burada da birliğimizi koyalım. Ondan sonra arkadaşlar yağma işini 2'deki yaptık. 2 hakkımız daha var. Ödül kısmına gelelim. Ödül kısmında arkadaşlar bir tane mesela bunları yağmalamışlar. Şöyle hedef göstereceğimiz bir gemi. Bunun ödüllerine bakıyoruz. Geç. Süs ödüllerine bakacağız arkadaşlar. Süs. Bunu da geç. Böyle bir değiştirelim. Bundan ne veriyor? Askeri hızlandırma veriyor. İşte ödülü. Bakalım. Linklerin rahat kesici bir resmi. Evet. Ödülü. Verdim. Yayın edelim arkadaşlar. Yüz eşyası olan başka bir gemiye bakalım. Bunda neler vardı? Sarı sandık ondan veriyor. Bunun yağmurunu veriyor bu şekilde. Şöyle sarılardan bakalım. Devam edelim. Hayır. Yüz eşyası veren bir tane gemi bulduk. Hemen buna bir yağma çıkartacağız.
Ondan attıktan sonra esip gülüyor valla. İki tane ham demirimiz geldi. Bunun içinde ne var? Bunun içinde de arkadaşlar rafine demir var. Çok güzel. İnşallah çıkar ki bol bol çıkıyor yani. Benim şansımdan mıdır nedir ama sandıklardan rafine demiri bol bol elde ediyorum. Bir tane yağma hakkımız kaldı. Onu da şu ittifak ödülü kısmından yağma yapalım. Bu yeni verilmiş. Bir de buna saldıralım. Bakalım bunun ödülleri ne? E, Yani burada yağma ödüllerini gösterse şu arayüzde daha iyi olurdu. Belki gösteriyor. Ben farkına varamadım. Eğer farkına varanlar olursa bilirsinler arkadaşlar. Çok güzel. 2 saatlik asker hızlandırma geldi. Hamdemir geldi ve aynı zamanda bir tane de flüt. Düdük geldi. Güzel. Sandığın içinden ikisinden biri çıkacak. Umarım düdük çıkar. 30 imparatorluk parası çok da lazım değil. O 2 günlük etkinlikte arkadaşlar bu yaptığınız yağmalardan ondan sonra başarılı seferlerden jeton kazanıyorsunuz. O jetonlarla arkadaşlar sizin ittifak puanınız oluyor. O ittifak puan yani jetonlar hiçbir yerde harcayamıyorsunuz. İttifak puan. O ittifak puanında ranka giriyorsunuz arkadaşlar. Rank ödülleri gayet güzel. Bunun dışında arkadaşlar burada ne var? Yatırım bölümü var. Yatırım bölümünde de ittifakınızın böyle önde gelen oyuncularla özellikle efsanevi, burada da efsanevileri seçmeye gayret gösterin. Efsanevi gemilere yatırım yapıyorsunuz. Yatırım yaptığınız arkadaşlar başarılı bir şekilde ulaşırsa, yağma falan olmadan ulaşırsa fazladan ne alıyorsunuz arkadaşlar? Gökkuşağı altın parası. İşte dediğim bu. Puan bu arkadaşlar. Bunu kasıyorsunuz. Ee, Günde 2 tane yatırım hakkınız oluyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Etkinlik boyunca 4 defa yatırım hakkına sahipsiniz. Unutmayın yatırımlarınızı efsanevi ve güçlü oyuncuların gemilerine yapmaya özen gösterin. Yenileme jetonlarını biriktirsinler. İttifakınız komple efsanevi gemi çıkartmaya çalışsın. Buff'ı da denemeyi unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugün canım bayağı bir sıkıldı. Ondan da bahsedeyim. Bir tane YouTube kanalında arkadaşlar bizim dostumuz Ahmet Bey arkadaşımız bir tane video görmüş. Videonun altında bir yorumlar var. Yorumlar bana ekran görüntüsü olarak gönderdi. Ekran görüntüsünde küfür, hakaret bana. Sebebini yazdım, sordum. Yorum yapmış. İlgili YouTube kanalı yorumları silmiş. Düzgün yorum yapmış. Silmiş hepsini. Bana ben birkaç yorum yaptım. Benimkiler de sildi. En son soru işareti yorumum vardı. Sadece onu silmedi. Soru işaretinin arkasına düzenleme yaptım ve yazdım. Daha sonra onu okuyunca kendi hakaret ettiği, küfür ettiği yorumlar arkadaşlar düzeltmiş. Hakaretleri, küfürleri kaldırmış. Böyle bir durum var. Sebebini sorduğumda ise bana verdiği cevap sen teçhizatta bana bir mücevher önermiştin. Tanımıyorum. Olabilir. Senin önerdiğin mücevher dizilimi işime yaramadı. O yüzden diyor böyle böyle vesaire 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 uzatmayalım. Çok böyle basit. Çok basit. Yani mücevher dizmişsindir. Tamam mı? Arada buff farkı vardır. Teknoloji farkı vardır. Teçhizat yıldızı farkı, yüzük farkı vardır. Paralı asker farkı vardır. Tamam mı? Bak, bu böyle etkenler var. Yani %2'lik, %1'lik, %3'lük farklar bile hatta becerilerin tetiklenme farkları bile vardır arkadaşım. Sen o mücevherin işe yarıp yaramayacağını tamam mı? Nereden öğreneceksin biliyor musun? Seninle %100 ya da %99 eşit koşullarda olan bir birlik denemen daha sağlıklı olur. Bu birliği de nasıl bulursun? Sıra tabanlı. 2 tane sıra tabanlı birlik çıkartırsın arkadaşım. Mücevherleri o şekilde kıyaslayabilirsin. O zaman işe yarayıp yaramadığını anlarsın. Ben sana tutup da mızrağa tüm birimlerin saldırısı, kılıca tüm birimlerin saldırısı koy demem zaten. Kime derim? Okçuya koy derim. Süvariye koy derim. Çünkü oradaki askerlerin normal saldırılar yani o askerlerin saldırı bonusları daha yüksek. Mesela benim Ramses'im güçlü. İttifakımdaki de krallıktaki arkadaşlar da senin Ramses niye güçlü derler. Benim Ramses'im niye güçlü arkadaşlar? Savunma. Savunma. Bunu koymuşum. Can kalmadığı için. Savunma. Bir tane can. Savunma. Tamam. Savunma ağırlıklı. Ramses. Losum'da ne var? Bakalım. Can. Can. Full can. Can. Full can. Can. Peki Belisarius'umda ne var? Mesela artan canlar ne yapmış? O kadar can taşı nerede? Can can. Savunma. Savunma. Olabildiğince can koy. Yani artan canları koymaya çalışmışımdır. Savunma.
Savunma. Can olsa can koyarım. Öyle söyleyeyim ben size mızrağa. İki tane can da burada var. Bu şekilde. Peki benim tüm birimlerin saldırısı nerede? Mesela nerede? Gördün mü? Burada. Yani böyle örnekler arkadaşlar. Umarım derdimi anlatabilmişimdir arkadaşa. Yani bana biraz ilginç geldi zaten. Böyle bir dert olmaz. Eğer böyle hakaret küfür edecek kadar dert olsaydı WhatsApp grubunda gelirdin kardeşim. Rezil ederdin beni. Yani WhatsApp grubunda yazardın. Bak böyle böyle oldu. Olmadı yapamadın derdin. Ee, Hani yol göstermiş gibi olmasın. Benim videolarımın altında yorum yapabilirdin. Gidip de başka bir kanalın altında küfür, hakaret ilk defa şahit olduğum, duydum. Varsa WhatsApp konuşmamız gel grubuma paylaşabiliyorsan. Eğer WhatsApp konuşmamız varsa o şekilde sana önerdiğim bir şeyler ve memnun kalmadığım bir şeyler orada paylaşabilirsin. Ee, Yani ben açıkçası eğer değilsen özür dileyerek söylüyorum ama ben bot olduğunu düşünüyorum. Yani yan hesapla yazılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Niye böyle düşünüyorum aslında? Bir şeylerin farkına varırsanız baktığınız zaman anlarsınız niye böyle düşündüğümü. Bunun için arkadaşlar sizden özür diliyorum. Bu kesit için başınızı ağrıttım. Sadece böyle bir durum var. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.